İsrail kurulmadan önce dünyanın farklı yerlerinde birçok Yahudi devleti kurma girişimi vardı. O devletlerden birisi de Balkanlarda bulunan Arnavutluk'tu. Bana kalırsa Arnavutluk hem tarihi hem de içinde barındırdığı gizemlerle çok ilginç bir ülke. Bilmeyenler için söylemem gerekirse Enver Hoca'nın komünist yönetiminde ateist bir devlet haline bürünmüşlerdi. Tarihin tozlu sayfalarında gizli kalmış tüm bu bilgileri size yerinde anlatmak için Tiran'a yolculuk yaptım. Bu yolculuğumda bana destek olmak isterseniz kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şu anda her şeyiyle çok ilginç olan bir ülkedeyim. Bir zamanlar resmi dininin ateistlik olduğunu açıklayan Arnavutluk aynı zamanda Yahudiler için de yurt olmayı amaçlıyordu. Daha doğrusu Yahudilerin Arnavutluğu yurt yapma planları vardı. Pekala. Öncelikle Arnavutluğun dini yapısına daha yakından bakalım. Ülkede Müslümanlar yaklaşık %60'lık yüzdeyle çoğunluk pozisyonunda. Fakat Müslümanlar da kendi içerisinde ayrışıyor. Bu dilimin yaklaşık %5 ila %8'ini Bektaşiler oluşturuyor. Dolayısıyla Arnavutluk'ta Bektaşiliğin yaygın olduğunu söyleyebilirim. Genellikle ülkenin güney kısmında yoğunlaşmış durumdalar. Arnavutluk'ta Bektaşiliğin yayılmasının nedenlerinden biri ise Osmanlı dönemindeki Yeniçeriler. O dönemlerde Bektaşi tarikatı Osmanlı askeri sınıfı olan Yeniçeriler arasında oldukça yaygındı. Bu nedenle Bektaşilik Osmanlı yönetimi boyunca korundu diyebilirim. Fakat 1826 yılında 2. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması Bektaşi tarikatının Osmanlı İmparatorluğundaki etkisini azalttı. Ancak Balkan coğrafyasındaki ülkelerin Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız olmasıyla birlikte Bektaşilik özellikle Arnavutluk'ta varlığını sürdürmeye devam etti. Öte yandan nüfusu dini açıdan kategorize etmeye devam edecek olursam, ülkedeki en büyük ikinci çoğunluğun Hristiyanlar olduğunu söylemem gerekiyor. Ortodoks nüfusu bu coğrafyada yoğun bir şekilde varlığını sürdürüyor. Arkamda bulunan bu yapı Balkanlarda bulunan en büyük 3. Ortodoks kilisesi. Hristiyanların ardından dinsizler ve ateistler gelirken Yahudiler bu demografik yapının içinde %2.0'lık yüzdeyle neredeyse kendisine yer bulamıyor. Öyleyse geçmişte ne yaşanmış olabilir de Arnavutluk az daha bir Yahudi devleti haline dönüşüyordu? İşte bu sorunun cevabı için tarihe detaylı bir yolculuk yapmamız gerekiyor. 1917 yılında Balfour Deklarasyonu imzalandı. Britanya hükümeti tarafından yayınlanan bu kamuya açık beyan, Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir yurt kurma düşüncesiydi. Tercih edilen yerse sadece küçük bir Yahudi nüfusunun yaşadığı Osmanlı bölgesiydi. Yahudiler, özellikle de Rothschild ailesi, o dönemde Osmanlı içerisinde büyük bir güce sahipti. Limanlardan tutun da maden ve demir yollarına kadar birçok iş kolunu ele geçirmişlerdi. Ayrıca borsada işlem yapıyorlardı ve Osmanlı Bankası'nın %50 hissesine sahiplerdi. Detaylı bilgiler Osmanlı Bankası'nın resmi sitesinde bulunuyor. Dileyenler oradan ilgili araştırmalarını yürütebilirler. Gerçeği söylemek gerekirse o dönemler Osmanlı zorlu zamanlardan geçiyordu. Öte yandan Theodor Herz, Rothschild ailesinin desteğini arkasına almıştı. Hatta Abdülhamit Han'la olan buluşmalarında birkaç defa Osmanlı'nın dış borçlarını ödeyebileceklerini ve bu yüzden Filistin'i satmasını teklif etti. Bu konu üzerine iki taraf tam 3 defa bir araya geldi. Arabulucular arasında Alman İmparatoru 2. William da vardı. Sonuçsuz kalan bu görüşmelere ait tüm zabıtları Osmanlı arşivinde bulabileceğiniz gibi ayrıca Profesör Doktor Vahdettin Engin'in Pazarlık kitabını da okumanızı öneriyorum. Öte yandan o dönem Osmanlı'nın dış borçları çok fazla olduğu için Abdülhamit Han bazı esnekliklere sahipti. Hatta bu noktada eğer faizleri düşürmeleri yönünde gerekli çalışmaları yapar ve faizleri düşürebilirlerse Yahudilerin Osmanlı Devleti'ne bağlı bir şekilde Kuzey Irak'ta özgürce yaşayabileceğini beyan etmişti. Ancak bu görüşmede tıpkı diğerleri gibi sonuçsuz kalmıştı. Sonuç olarak Herz ve Abdülhamit arasında birçok görüşme gerçekleşse de her iki tarafın kendi çıkarlarını gözettiği bu buluşmalarda herhangi bir ortak nokta bulunamadı. Aradan geçen süre zarfında ise Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve bu nedenle Yahudiler İngilizlerle işbirliği yapmaya karar verdi. Birinci Dünya Savaşı öncesi Filistin toprakları İngilizlerin kontrolüne girmişti. Ancak savaşın ardından Birleşik Krallık 1948 yılında Filistin mandasından çekilme kararı aldı. Böylece arzulanan İsrail Devleti nihayet kuruldu. Ancak az önce Theodor Herzl'in Abdülhamit'le olan görüşmesini anlattığım gibi birçok görüşme yapılmıştı. Açıkçası kurulması planlanan Yahudi Devleti için 10 tane teklif bulunuyordu. İçlerinden en çok dikkat çekenlerse Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ararat şehri
Britanya Ugandası ile Britanya Guyanası, Sovyetler Birliği'ndeki Yahudi özerk bölgesi, İtalyan Doğu Afrikası ve Arnavutluk'tu. Benim en çok dikkatimi çeken Arnavutluk üzerine de bir şeyler söylemek istiyorum. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflaması ve dağılma sürecine girmesi, Balkanlarda yeni siyasi düzenlemeler yapılmasına olanak sağlıyordu. İşte bu durum, Yahudilerin Arnavutluk gibi bölgelerde yerleşim planları yapmalarını sağladı. Ayrıca Avrupa'dan kolayca erişilebilen bir bölge olması, Yahudiler için Arnavutluk topraklarının daha ilgi çekici hale getirmişti. Bu yüzden Leelton adındaki Siyonist gazeteci Arnavutluğa seyahat etti ve bu fikirleri anlatmak için Arnavutluk hükümetiyle görüşmelerde bulundu. Arnavutluk bu dönemlerde Osmanlı'dan yeni ayrılmış ve bağımsızlığını ilan etmişti. Arnavut hükümeti ise bu görüşmelerin ardından Yahudi göçünü memnuniyetle karşıladı. Hatta bu müzakerelerin sonunda Leelton seyahat raporunda şunları yazdı: Yahudi yerleşimcilerin Arnavutlarla uyum içinde yaşayamayacaklarına dair hiçbir neden bulunamadı. Ülke sanayileşmiş ve Avrupa'dan tamamen soyutlanmış olmanın avantajına sahipken tarım için son derece verimli topraklar bulunuyor. En az 5 milyon Yahudinin bu topraklarda yaşayabileceğini düşünüyorum. Leo bunları yazarken Arnavutluğun verimli topraklarını tarım için uygun bir bölge olarak görmüş olsa da bu plan başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü Arnavutluk 1939 yılında İtalya, sonra da Alman İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Açıkçası Arnavutluk, Osmanlı bağımsızlığından sonra gerçekten pek çok zorlu dönemden geçti. 1940'larda farklı ülkeler tarafından işgal altında kalan ülke, 1980'lerin ortalarına kadar Komünist Enver Hoca yönetiminde kaldı. Bu dönemlerde ülkedeki tüm dini unsurlar yasaklandı. Farklı dini inançlara sahip binlerce dini lider tutuklandı. Ayrıca dini okullar kapatıldı. Öte yandan ibadet yerleri devlet kontrolüne geçti. Hemen arkamda gördüğünüz işte bu tarz camiler depo olarak kullanılıyor, kapatılıyor, yıkılıyor. Haliyle de ülkedeki cami sayıları azalıyor. Şu anda modern Arnavutluk'ta hala İslamiyet ve Müslümanlık yaygın olarak devam ediyor. Velhasıl hocanın iktidardayken aldığı kararlar nedeniyle Arnavutluğun o dönemde Kuzey Kore'den bile daha kapalı bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu konuyu daha detaylı dinlemek isterseniz kanalımda bulunan Arnavutluk neden ateist oldu videomu da izlemenizi öneriyorum. Her neyse, konudan sapmayalım. Bu nedenlerden ötürü hiçbir zaman Arnavutluk topraklarında Yahudi devleti kurulmadı. Fakat tıpkı bu girişimlerin başarısız olduğu gibi başarısız olan başka girişimler de vardı. Britanya-Uganda projesi ise yine Theodor Herzl tarafından 1903'te sunulan bir fikirdi. Theodor, Britanya Doğu Afrika'sının bir kısmına Yahudi bir yurt oluşturmak için plan sundu. Bu teklif Avrupa'da Yahudi halkına yönelik artan zulümden kaçmak için ortaya atılmıştı. Ancak diğer insanlar Uganda'nın konumunda hemfikir değildi. Bölgede çok fazla aslının bulunması nedeniyle burayı tehlikeli olarak görüyorlardı. Öte yandan Sovyetler Birliği de Yahudi ulusu hakkındaki tartışmalara dahil oldu ve Siyonistlere ülkenin uzak doğusunda Çin sınırına yakın bir yerleşim bölgesi teklif etti. O dönemde Sovyetlerin uzak doğu kısımları yerleşim görmemişti ve Rusların bölgeye yerleşimci getirme çabaları tüm denemelere rağmen başarısız olmuştu. Bu yüzden Yahudilerin bölgeye taşınmasını istiyorlardı. Sovyetler içerisinde esasen batıda, günümüzün Ukrayna ve Belarus topraklarında yaşayan Yahudi topluluğunu doğudaki özerk bölgeye doğru yönlendirdiler. Fakat bir süre sonra buradaki Yahudi liderler Sovyet devleti tarafından tutuklandı ve idam edildi. Haliyle bu projede tutmadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'da bulunan çoğu Yahudi Almanya'ya ve İsrail'e taşındı. Ancak buna rağmen Rusya'daki Yahudi özerk bölgesi hala var olmayı sürdürüyor ve burada çok az Yahudi yaşıyor. Bir diğer plansa Almanlara aitti. Fransa'da zaferin yakın olduğunu düşünen Almanlar, Madagaskar dahil olmak üzere tüm Fransız kolonilerini kontrol altına alacaklarını düşünüyorlardı. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda Yahudileri yok etmek amacıyla Madagaskar'a göndermeyi istediler. Fakat bu fikirler de gerçeğe dönüşemedi. Theodor'un Abdülhamit'le olan görüşmeleri her ne kadar sonuçsuz kalsa da 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı'nın dağılmasının ardından zaten istedikleri bir yer olan Filistin'i tercih ettiler. Osmanlı eğer 1. Dünya Savaşı'nda dağılmasaydı İsrail var olamayacaktı demek çok uçuk bir fikir gibi anlaşılabilir ama böyle düşünenler de olacaktır. Bahsettiğim bu dönemlerde neredeyse tüm Avrupalıların dışladığı ve eziyet ettiği bu insanlar şimdi Filistin'deki insanların topraklarına, evlerini göz koyup sahiplendi. Ancak bu durum burada bitmeyecek.
maalesef gözlerini daha büyük hedeflere dikmiş durumdalar. Elbette bu kanalda siyaset yapmak istemiyorum ama bir zamanlar tüm Avrupa'da zulüm görmüş bu insanların şu anda zulmü yuva edilmesine sessiz kalamam. Velhasıl tarih çok ince çizgilerle çizilmiş ve sadece Yahudileri değil Arapları da etkileyecek şekilde şekillenmiş. Gerçek şu ki günümüzde İsrail devletinin varlığı asla tesadüf değil, planlanmış derin bir olay. Ayrıca bu plan dünü kapsadığı gibi yarını da kucaklıyor. Dolayısıyla tehlike yarın kapına uğramadan önce senin bazı farkındalıklara sahip olman gerekiyor. Ne yazık ki 2030 yılına kadar özellikle Orta Doğu coğrafyasında çok ama çok ilginç gelişmeler yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden elimden geldiğince size Yahudi Devleti'nin kurulma çabalarını anlatmaya çalıştım. 100.000 hedefim için bana destek olmak istersen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.